Böylelikle Noldor ile kuzeye yöneldi Feanor. Morgoth'u kovalayacaktı. Çünkü onun geçtiği yollardan geçiyordu. Bir iz bulup peşine düşecekti. Fakat kuzeydeki geçit Helcarax'eydi. Dardı yamaçları. Buzullar keskin bıçak gibiydi. Gözleri kör, kulakları sağır edecek fırtınalar vardı adeta. Oradan ancak Ungoliant ve Morgoth geçebilmişti. Yol çetindi. Nice yiğit Noldo bu yolda helak olabilirdi. Feanor'un aklı başına gelince danışmanlarının sözünü dinler oldu. Bu kalabalıkla bu yol gidilemezdi. Bir an önce burayı terk edip daha önce Orta Dünya'da beraber yaşadıkları Teleri'nin dostluğuna ihtiyaçları vardı. Çünkü gemiler olmadan karşı kıtaya geçmek imkansızdı. Feanor, aklınca Teleri'yi de aralarına almayı hayal etti. Böylece gücünü katlayacaktı ve hain Morgoth'a karşı şansını arttıracaktı. Ve rotayı Alcoalonde'ye çevirdiler. Liman şehrine vardılar sonunda. Feanor ne dediyse ikna edemedi Olwe'yi. Çünkü o Valar'a ve özellikle Ulmo'ya sadıktı. Ne olursa olsun başlarına gelen elem olayları atlatacağına inanıyordu. Hatta Feanor'u vazgeçirmeye çalıştı. Gemileri vermeyi reddettiği gibi yapmalarına da yardım etmeyeceklerdi. Zaman geçtikçe Feanor sabırsızlaştı. Morgoth'a geç kalacağını düşünür oldu. Ve öfkeyle yükseldi Olwe'ye. Onları nankörlükle suçladı. Noldor olmasaydı ne limanlarınız ne de surlarınız olurdu dedi. Zavallı olduklarını ve onlara yardım etmek zorunda olduklarını söyledi. Olwe ona cevap verdi. Dostluğunuzu geri çevirmiyoruz. Biz sizin dostunuzuz. Hatta öyle bir dost ki bu karanlık saatlerde saçma işlere girişmeyin diye öğüt veriyoruz size. Gelin vazgeçin bu intikam arzusundan. Sen Feanor, dememiş miydin bize? Birlikte yaşayacağız, birlikte kardeşler gibi yan yana duracağız diye. Sonsuzluk bize vaat edilmişken bu intikam duygusundan vazgeç. Ayrıca gelelim gemilere. Siz bize yardım etmiş olabilirsiniz. Beraber inşa etmiş olabiliriz Alcoalonde'yi. Fakat bu gemileri siz öğretmediniz bize. Denizlerin efendileri öğretti bize bunları yapmayı. Hanımlarımız, kızlarımız ördü yelkenleri. Bir Noldor için ne ifade ediyorsa mücevherler, bu gemilerde bizim için onu ifade ediyor. Feanor bu sözleri sessizlikle karşıladı ve ayrıldı oradan. Alcoalonde'nin dışındaki bir kamp alanında yalnız başına kara kara düşündü. Asker gücünün yeteceğine kanaat getirdi ve aklına hiç gelmemesi gereken bir ihanet geldi. Bu ihanet, yemininin yaptırdığı en çılgınca şeydi. Adamlarını yolladı Kuğu limanlarına. Ve gemilere zorla el koydu. Fakat bunu gören Teleri karşılık verdi. Ve Noldor'u püskürtüp denize yolladılar. İşte o anda kılıçlar çekildi ve akrabalar arasında adı lanetle anılacak bir savaş başladı. Teleri, Feanor'un kuvvetlerini defalarca alt etti. İnce oklarıyla Noldor'u ok yağmuruna tuttular. Fakat Fingolfin'in oğlu yetişti imdatlarına. Büyük bir hışımla saldırdılar Teleri'ye. Birçoğu katledildi.
Haince bir saldırıydı bu. Denizcilerin kanıyla köpürdükçe köpürdü deniz. Ve akraba kıyımı diye geçecekti bu olay kayıtlara. Ol ve bir umut, dostları ve efendileri Osse'yi çağırdı yardıma. Çaresizdi. Fakat Osse'den ne bir ses vardı, ne bir soluk. Valar'ın kesin emri vardı. Bu işe karışılmayacaktı. Uinen öyle bir gözyaşı döktü ki olanlar karşısında. Tüm katil Noldo sular altında kalıp helak oldu. Valar belki de elflere en büyük cezayı bu işe karışmayarak vermiş olacaktı. Artık işler geri dönülmeyecek kadar kirlenmişti. Noldor yol kat ettikçe yolun rehaveti uzuyordu. Artık bildikleri diyarlardan kopuyor, bilinmedik ve karanlık bir yola giriyorlardı. Nihayet ölmeyen diyarların sınırına ulaştılar. Ve tam da o sırada bir kayanın üzerinde belirmiş bir silüet gördüler. O silüet onlara seslendi. Sayısız gözyaşı dökeceklerini söyledi. Valar'ın artık onlar ile arasında bir duvar ördüğünü bildirdi. Öyle bir duvar ki, yakarsalar bile seslerinin yankısı onlara ulaşamayacaktı. Batıdan, dünyanın en uç noktasına kadar. Feanor ve hanedanının üzerine bir lanet çökeceğini, ihanet ve hainliğin peşlerini bırakmayacağını ve onları takip eden herkesin de bu laneti taşıyacağını söyledi. İstedikleri kadar yaptıklarını doğru ve iyi sansınlar, sonlarının karalar bağlayarak biteceğini söyledi. Ve onlara bir ad verdi. Yoksun bırakılanlar. Sonra hükmünü açıkladı. Sizler bir yemin uğruna soydaşlarınızın canına kıydınız. Onları haksız yere katlettiniz. Ölmeyen diyarı lekelediniz. Döktüğünüz her damla kan için bir damla kan dökülecek sizden. Aman'ın ötesinde karanlık diyarlara yerleşeceksiniz. Eru size ölümsüzlük bahşetmiş olsa bile, hastalık sizi öldürmese dahi kılıçla, kederle ya da azap çekerek can vereceksiniz. Sonunda Namon'un diyarı Mandos'a geleceksiniz. Orada ölümsüz bedenlerinizin özlemiyle bekleyeceksiniz. Ölen kardeşleriniz size merhamet için yalvarsa bile Valar'dan merhamet görmeyeceksiniz. Valar sözünü söyledi. Bu kehanetin ardından Noldor içine kapandı. Ama Valar'ın tutumunu artık çok net gören Feanor, yeminlerinin boşa ve hafife alınacak sözler olmadığını söyledi. Bu yemine bağlı kalacaklarını ilan etti. Artık aklını iyice terk etmişti. Yaptıkları katliamın haklı ve cesur bir hareket olduğuna kendini iyiden iyiye inandırmıştı. Küstahça ekledi. Ben de bir hüküm ekliyorum. Yapacaklarımız dillere destan olacak. Şarkılarda, şiirlerde okunacak. Dünyanın sonuna kadar. Bu sırada Finarfin, olan biteni acı içinde düşündü. Yaptıklarının yanlış ve mantık dışı olduğunu çok iyi biliyordu. Halkı için katlanmıştı zaten onca şeye. Ama artık bu kadarı yetmişti. Buraya kadardı. Halkını da yanına alarak kederle geri dönme yolunu tuttu. Abisi ve hanedanına karşı içinde hep canlı tutacağı bir öfkeyi de beraberinde götürdü. Valinor'a dönerken zihinlerinde tek bir soru vardı. Geri dönülmez bir yolda mıydılar? Katliama tanık olmuşlardı. Soydaşlarının dökülen kanını görmüşlerdi. Valar onları affedecek miydi? Ve döndüler.
Valar onları kabul etti. Finarfin'i Noldor'un kralı olarak ilan etti. Fakat oğulları ve kızı onunla gelmedi. Bir grupla kuzenlerinin yanında kaldılar. Fingolfin'in oğullarıyla Finarfin'in oğulları birbirine çok sıkı bağlarla bağlıydı. Fingolfin'in halkı ise Valar'dan ürktükleri için akrabalık bağlarını kopartmamak adına ve Feanor'un baskıcı tutumu yüzünden yollarına devam etti. Ve böylece onlara bildirilen kehanete doğru yürümeyi sürdürdüler. Helcaraxe'ye doğru ilerlerken, kadim buzların gıcırtıları, birbirleriyle savaşırcasına çarpışan buz dağları ve nefesleri dahi donduran soğuk karşısında dehşete düştüler. Dış deniz Belagaer'in dalgaları ile kuşatan denizin buz gibi sularının birleştiği yerde göz gözü görmüyordu. Orada fırtınalar hüküm sürüyordu. Ungoliant ve Valar'ın dışında buraya ayak basmış kimse yoktu daha önce. Şimdi elfler, Valar'a kıyasla naif bedenleriyle, ölümün soğuğuyla yüz yüze kalmışlardı. Sis öyle yoğundu ki yön tayini imkansızdı. Yapılan arayışlar sonuçsuz kalıyordu. Keşifler boşa gidiyordu. Noldor bitkin düşmüştü. Yola hiç çıkmamış olmayı dileyenler vardı artık. Fakat iş işten geçmişti. Fingolfin'in ardında yürüyen pek çok elf, başlarına gelen her felaket için Feanor'un adını lanetle anıyordu. Yine de içten içe biliyorlardı ki bu yola kimse onları zorla sürüklememişti. Feanor hakkında konuşulanları duymuştu. Oğullarıyla birlikte kafa kafaya verdiler. Araman'dan Endor'a ulaşmak için yalnızca iki yol vardı. Ya dar boğazlardan geçilecek ya da gemiler kullanılacaktı. Helcarax'e geçit vermez görünüyordu. Gemiler ise çok azdı ve bütün Noldor'u taşımaya yetmeyeceği açıktı. Ama kimse de geride kalıp batı kıyısında beklemek istemiyordu. Böylece hıyanet korkusu daha o gün Noldor'un arasına sızdı. İşte bu noktada Feanor kararını verdi. Hırsı aklının önüne geçmişti. Kendisini izleyenlerle birlikte karşıya geçecek, Fingolfin'i ve onun halkını Araman'da bırakacaktı. Ve bunu da yaptılar. Dar denizden faydalanarak gemilerle açıldılar ve Orta Dünya'ya ayak bastılar. Feanor ve onu izleyen Noldor, Dorlomin'e karışan körfezin ağzına çıktılar. Buraya Direngist dediler. Karaya varır varmaz Maedhros babasına seslendi. Fingon'u düşünen tek kişi oydu. Kararını verdim baba. Peki şimdi hangi gemilerle kimi geri göndereceksin? Cesur Fingon için. Feanor kahkaha attı delice. Bu aklı başında birinin kahkahası değildi. Hiç kimseyi diye bağırdı. Arkamda bıraktıklarımı artık kayıp saymıyorum. Yol boyunca ne kadar gereksiz yük olduklarını gördük. Bana lanet okuyanlarla işim olmaz. Dönsünler, Valar'ın soytarısı olsunlar. Yakın şu gemileri. Maedhros dehşete düştü. Ama babasına karşı gelemedi. Ve Feanor, Teleri'nin ak gemilerini ateşe verdi. Loskar denilen o yerde denizlerin üzerine süzülmüş en güzel gemiler, alevler içinde kül oldu. Fingolfin ve halkı bulutların altındaki kızıl parıltıyı uzaktan gördü ve ihaneti anladı. Bu, akraba kıyımının ve Noldor'un hükmünün ilk meyvesiydi. Fingolfin bu ihanet karşısında kahroldu. Valinor'a dönmek istemiyordu. Valar'a karşı derin bir utanç duyuyordu. Üstelik Alco-Alonde'deki saldırıya katılanların bir kısmı kendi hanesindendi ve affedilmeyeceklerini biliyordu. Artık tek bir şey istiyordu: Feanor'la yeniden karşılaşmak. Böylece Fingolfin, oğullarıyla birlikte
Finrod ve Galadriel ise Finarfin'in halkı arasından ayrılıp onunla kalmayı seçerek kuzeyin acımasız yollarına yöneldiler. Bu yollar onları yıldırmadı. Aksine hırslarını ve yüzleşme arzularını ateşledi. Kendilerini daha kudretli hissediyorlardı artık. Helkarakse'nin zalim yollarına cesaretle girdiler. Ama bedeli ağır oldu. Bu yolculuk Noldor'un giriştiği en zorlu işti. Turgon, eşi Elenve'yi bu buzullar arasında yitirdi. Daha nice Noldor can verdi. Yine de ayakta kalanlar, kalplerinde Feanor ve oğullarının izini sürerek yollarına devam etti. Ve sonunda bu umutsuz yolculuğun ardından ayın ilk yükselişine tanıklık oldular. Bunu bir işaret saydılar. Borularını üflediler. Ve kaderlerinin artık geri dönülmez bir yola girdiğini anladılar.